Hedefine bir meteor gibi, bir ateş topu gibi gidiyor. Bu sözler Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den. 1 Mart 2018'deki Federal Meclis konuşmasında Rusya'nın yeni hipersonik silahını tanıtırken tam olarak bunları söyledi. Öyle bir silah düşünün ki ses hızının 27 katı hızında ilerliyor. Motoru olmadan havada süzülüyor, milyarlarca dolarlık radarları, hava savunma sistemlerini delip geçiyor. Onları tamamen çaresiz bırakıyor. Новая система «Авангард» неуязвима для сегодняшних и для перспективных средств ПВО и ПРО вероятного противника. Это большой успех и большая победа. Hatta Pentagon raporlarını okuduğumda bu silah için öngörülemez veya vurulma ihtimali çok düşük tabirini kullanıyor. Şimdi yakın zamanda gerçekleşen Amerika, İsrail ve İran savaşını göz önüne getirin. O savaşta İran'ın yetenek, kabiliyet ve maliyet olarak Rusya'daki silahlara göre ucuz ve düşük teknolojili balistik ve hipersonik silahlarının Amerika ve İsrail hava savunma sistemlerini zor durumda bıraktığını hepimiz gördük. İşte Avangard'ın ne kadar tehlikeli olduğunun Pentagon da farkında. Envanter serimizin bu videosunda Rusya'nın sır gibi saklamaya çalıştığı Avangard hipersonik füzesini masaya yatıracağız. Sizlere Rusya'nın nükleer hipersonik yüzünü anlatmadan önce küçük bir hatırlatmamız var. Eğer siz de bu videoda inceleyeceğimiz gibi kimsenin duymadığı hipersonik silahı, medyada konuşulmayan askeri sırları en ince ayrıntısına kadar öğrenmek istiyorsanız 3 milyon aboneye doğru emin adımlarla ilerleyen GZT ailemize katılmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hazırsanız başlayalım. Avangard'ın nasıl çalıştığıyla başlayalım. 2 ton ağırlığında ve 5.4 metre uzunluğunda olan füze hem nükleer hem de konvansiyonel savaş başlığı taşıyabilecek şekilde tasarlandı. Rus askeri kaynaklarına göre sistemin nükleer varyantı tek başına 2 megaton TNT eşdeğeri veya çok daha üzerinde devasa bir yıkım gücüne sahip. Menzili 6000 kilometrenin üzerinde. Yani kıtalar arası vuruş menzili var. Hatta bazı istihbarat raporlarına göre bu menzil uygun taşıyıcı roketlerle 10.000 kilometreye kadar çıkabiliyor. Ancak Avangard'ı asıl korkutucu yapan şey hızı. Mach 20 yani saniyede yaklaşık 6.8 kilometre hıza ulaşıyor. Hedefine doğru dalışa geçtiği terminal aşamada ise hızının Mach 27'ye, hatta bazı testlerde Mach 30'a kadar yaklaştığı iddia ediliyor. Bu da yaklaşık 36.750 km/saat hıza ulaşması demek. Biliyorsunuz ki geleneksel bir balistik füze fırlatıldığında uzaya çıkar, orada bir yay çizer ve hedefine doğru serbest düşüşe geçer. Ancak Amerika'nın THAAD veya Aegis gibi gelişmiş hava savunma sistemleri füze daha yoldayken hesaplar ve onu kolayca imha edebilir. Ancak Avangard diğer füzeler gibi değil. Nasıl mı? Anlatalım. Avangard yerden kendi başına kalkamaz. Onu uzayın sınırına, yani yaklaşık 100 kilometre yukarıya taşıyacak bir rokete ihtiyacı var. İşte asıl olay roket ayrıldıktan sonra başlıyor. Uzayın sınırında serbest kalan Avangard, yer çekiminin etkisiyle dünyaya doğru düşmeye başlar. Direkt hedefe doğru çarpmak yerine hedefine doğru süzülerek ilerler. Yani anlamanız için şöyle diyelim. Tıpkı durgun bir göle fırlattığınız bir taşın suyun üzerinde batmadan sekmesi gibi diyebiliriz. İşte Avangard da atmosferin üzerinde sekerek alçak irtifada ilerliyor. Avangard'ın özel gövdesi de tam olarak süzülmeyi sağlıyor. Peki motoru olmadan nasıl manevra yapıyor? Üzerinde küçük kanatçıklar bulunur. Bu kanatçıklar sayesinde Avangard da gövdesindeki ufak hareketlerle süzülürken yönünü değiştiriyor. Roketten aldığı o ilk hızı koruduğu için ufak bir aerodinamik hareket onu aniden yüzlerce kilometre sağa veya sola saptırabilir. Ayrıca bu durum onu dünyanın yuvarlaklığından dolayı radar ufkunun altında saklıyor. Erken uyarı radarları gökyüzünü ve uzayı tararken Avangard radarların görüş açısının altından süzüldüğü için fark edildiğinde hedefine ulaşmasına sadece saniyeler kalmış oluyor. Ancak sesten 27 kat hızlı uçmanın bir bedeli var. Avangard yüzey sıcaklığının anında 1600 ila 2000 derece gibi seviyelere ulaşmasına neden oluyor. Kendi roket motoruna sahip olmayan, tamamen yer çekimi ve kusursuz aerodinamik yapısıyla süzülen bu aracın havada eriyip parçalanmaması için Rus mühendisler çok özel kompozit malzemelerden üretilmiş ısı kalkanları ve eşi benzeri görülmemiş termal yönetim sistemleri geliştirmek zorunda kaldı.
Füze binlerce kilometre çapında hem yatay hem de dikey kaçınma manevraları yaparken etrafında ısıdan kaynaklanan iyonize bir plazma bulutu oluşuyor. Putin'in ateş topu dediği aslında bu plazma bulutu. İşte sorun tam burada ortaya çıkıyor. Plazma tabakası radyo sinyallerinin, GPS veya Rusya'nın yerli navigasyon sistemi GLONASS verilerinin füzenin içine girmesini ya da dışarı çıkmasını tamamen engelliyor. Bu da demek oluyor ki Avangard sesten 27 kat hızlı uçarken aslında tamamen kör ve sağır kalıyor. Uçuş esnasında komuta merkezinden yeni bir emir alamaz. Rotasını anlık uydu verileriyle güncelleyemez. Dolayısıyla hareket halindeki bir hedefi, örneğin okyanusta ilerleyen bir Amerikan uçak gemisini veya yer değiştiren bir askeri konvoyu vurması imkansız. Avangard sadece ve sadece fırlatılmadan önce bilgisayarına milimetrik olarak kazınmış olan sabit koordinatlara yönelebilir. Bu körlük yüzünden füze doğrudan büyük şehirleri, sanayi tesislerini veya sabit askeri üsleri vurmak için tasarlanmış bir stratejik silaha dönüşüyor. Ayrıca hızını bir silaha da dönüştürüyor. Hızlı giden bir cismin çarpışmasından çıkacak güç bir o kadar da fazla. 2 ton ağırlığındaki bu füzenin Mach 27 hızla bir hedefe çarpması içinde hiçbir patlayıcı olmasa bile yaklaşık 18 ila 21 ton TNT'ye eşdeğer bir kinetik patlama oluşturuyor. Kısacası bu şu anlama geliyor. Avangard'ın nükleer olmayan varyantı bile sadece hızı ve kütlesi sayesinde yerin onlarca metre altındaki sığınakları, kalın betonları yok edecek güçte. Avangard projesi neden ve nasıl başladı? Bu sorunun peşinden gidelim. Geçmişe baktığımızda projenin temellerinin aslında 1980'lerde Amerika'nın Yıldız Savaşları projesine karşı geliştirilen efsanevi Albatros projesiyle atıldı. Ancak 1991'de Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla birlikte bütçesizlikten dolayı tüm çalışmalar askıya alındı. 2002 yılında Amerika antibalistik füze anlaşmasından çekilince Rusya yeniden alarma geçti. Bununla da kalmayıp Doğu Avrupa'da Romanya ve Polonya gibi Rusya'nın hemen yanı başındaki topraklara hava savunma sistemleri yerleştirmeye başladı. İşte Rusya, Amerika ve NATO şemsiyesini kolayca delecek yeni bir füze üretme işine hızlıca koyuldu. Avangard Project 4202 gizli kodu altında yeniden başlatıldı. 2011 yılından itibaren sistem U-71 ve U-74 varyantlarıyla revize edilerek testler hız kazandı. Yine de 2013-2015 yılları arasında ardı ardına başarısız fırlatmalar ve atmosferde parçalanmalar oldu. Ancak Ruslar yılmadı. Aralık 2018'e geldiğimizde tarihi bir fırlatma başarılı oldu. Dombarovski üssünden bir UR-100N füzesiyle fırlatılan Avangard, Rusya'nın bir ucundan diğer ucuna Kamçatka Yarımadası'ndaki Kura poligonuna kadar olan yaklaşık 6000 kilometrelik mesafeyi atmosferde manevralar yaparak başarıyla kat etti ve hedefi tam isabetle vurdu. Nükleer varyantında ise durum çok daha korkunç. Füzenin ucuna yerleştirilen nükleer savaş başlığı 2 megaton veya daha fazla patlama gücüne sahip. Bu, 2. Dünya Savaşı'nda Hiroşima'ya atılan atom bombasından 100 kat daha güçlü bir yıkım demek. Peki Avangard füzesi sesin 27 kat hızına ulaştığında nereyi kaç dakikada vuruyor? İsterseniz harita üzerinde gösterelim. Orenburg üssünden fırlatıldığını varsayarsak Avangard'ın Londra'ya ulaşması sadece 10 dakika. Paris hedef alınırsa ise Londra'da olduğu gibi yaklaşık 10 ila 11 dakika sürer. Ancak asıl düşman Amerika'nın New York eyaletini vurmasını hesaplarsak fırlatmanın ardından Avangard'ın kuzey kutbunu aşarak New York semalarına ulaşması yaklaşık 20 ila 21 dakika sürüyor. Avangard, nükleer gücüyle durdurulması zor bir silah. En büyük kısıtlaması kendi motorunun olmaması. Uzay sınırına taşınmak için kıtalar arası füzelerin ucuna bir faydalı yük olarak monte edilmek zorunda kalıyor. Rus ordusunun asıl planı bu aracı RS-28 Sarmat, yani Batı'nın deyimiyle Şeytan 2 füzesine entegre etmekti. Sarmat tek bir fırlatmada ondan fazla Avangard süzülme aracını taşıyabilir ve uzayda bunları farklı hedeflere doğru salabilirdi. Fakat Rus savunma sanayisinin son yıllarda yaşadığı yolsuzluklar, bütçe kesintileri ve en önemlisi Batı ambargoları Sarmat projesini felç etti.
test süreçleri sürekli ertelendi. Putin, dünyaya verdiği sözü tutabilmek ve Batı'ya acil bir gözdağı verebilmek için yeni bir çözüm buldu. Avangard araçları, Sovyetler Birliği döneminden kalan neredeyse 40 yıllık sıvı yakıtlı UR-100 Nut füzelerinin ucuna monte edilerek envantere alındı. Rusya'nın içine düştüğü teknolojik çaresizliğin en net göstergesi. Çünkü siz yüksek teknolojili 21. yüzyıla ait bir süzülme aracını Soğuk Savaş yıllarından kalma, bakımı son derece zor ve tehlikeli olan sıvı yakıtlı bir roket gövdesine emanet ediyorsunuz. Bu şuna benziyor. Formula 1 motorunu eski bir arabanın şasisine takmaktan farksız. Ayrıca Kremlin çok aceleci davrandı. Daha operasyonel kabiliyeti sahada tam olarak doğrulanmadan henüz testler sürerken 2017 yılında seri üretim kararı alındı. Geçmişte bunun örneğini yine Ruslarda görmüştük. Rus donanmasının kabusu olan Bulava füzesinde aynı bu durum yaşanmıştı. Sistemin güvenilirliği konusunda askeri uzmanlar arasında büyük bir tartışma başlattı. Gecikmelere ve ambargolara rağmen 2019 yılının Aralık ayında ilk Avangard alayı Orenburg bölgesindeki Dombarovski üssünde 13. füze tümeni bünyesinde resmen göreve başladı. Тема «Авангард», она находится уже в промышленном производстве, в серию пошла, и в 2019 году мы планируем ее поставить в вооруженные силы. Bu hareketlilik uydulardan fotoğraflandı. Uydu görüntüleri 40 yıllık eski füze silolarının kapaklarında yapılan ağır modifikasyonları, füzeyi yer altına indirmek için bölgeye getirilen devasa özel yükleme vinçlerini ve en önemlisi Avangard'ın o çok hassas aerodinamik gövdesini korumak için silonun hemen yanına inşa edilen yeni nesil aktif soğutma tesislerini net bir şekilde fotoğrafladı. İlk etapta sadece 2 adet yeraltı silosuna yerleştirilen bu füzeler 2021-2022 döneminde 6 siloluk tam bir alay seviyesine ulaştırıldı. İçinde bulunduğumuz 2024, 2025 ve 2026 dönemlerine geldiğimizde ise Rusya bu bölgedeki altyapıyı genişleterek 2 alay seviyesinde toplamda yaklaşık 12 adet operasyonel Avangard sistemine ulaştı. Şunu da belirtelim. Rusya'nın elindeki Avangard sayısı yüzlerce değil, sadece 2 düzineyi bile bulmayan sembolik bir rakamla sınırlı. Küresel nükleer dengeyi kökten değiştirebilecek bir askeri güç sunmuyor. Sadece Amerikan füze savunma ağlarına karşı belirli noktalarda bir koz olarak masada duruyor. Ancak kısıtlı olsa da Avrupa'yı yeterince tedirgin ediyor. Tam Rusya bu az sayıdaki füzeyle Batı'ya nükleer şantaj yapmaya devam ederken 2025 yılında dünya istihbarat tarihinin en büyük sızıntılarından biri yaşandı. Sızan belgelerin içinde Avangard füzelerinin yerleştirildiği yeraltı silolarının planları, gizli komuta merkezlerinin yerleri, üssü koruyan sensör ağları ve nükleer güvenlik protokolleri yer alıyordu. Batı istihbaratı Avangard'ın nerede saklandığını ve nasıl fırlatılacağını en ince ayrıntısına kadar öğrenmiş oldu. Peki küresel stratejik dengeler açısından Avangard ne anlama geliyor? Avangard'a dönersek bir savaş meydanında orduları yok etmek veya askeri bir zafer kazanmak için tasarlanmış taktiksel bir silah değil. Bu sistem Batı'ya ve Amerika'ya çekilmiş bir rest ve nükleer caydırıcılık. Rus askeri doktrininde bu silah gerilimi düşürmek için çatışmayı nükleer düzeyde tırmandırma stratejisinin en önemli parçası. Rusya konvansiyonel yani klasik bir savaşta Batı karşısında sıkıştığı an Avangard gibi durdurulamaz nükleer silahlarını öne sürerek düşmanını masaya oturmaya zorlamayı hedefliyor. Putin'in deyimiyle bu silah tüm hava savunma yatırımlarını sıfırlayan bir güç. Rusya'nın dünyaya vermek istediği mesaj şu: hava savunma sistemlerine trilyonlarca dolar harcayabilirsiniz. Etrafımı Patriot'larla, taahhütlarla, Aegis kalkanlarıyla çevirebilirsiniz. Ancak benim elimde senin o milyarlık kalkanlarının altından süzülüp geçecek ve başkentini haritadan silecek bir silah var diyor. Ancak madalyonun diğer yüzünde bu durum küresel istikrarı çok tehlikeli bir noktaya sürüklüyor. Hipersonik silahların kıtalar arası mesafeleri dakikalar içinde aşabilmesi, erken uyarı alan liderlerin karar verme süresini dakikalardan saniyelere indiriyor. Özellikle Amerika'nın Avrupa'da Romanya ve Polonya'da kurduğu Aegis Ashore sistemlerini, Pasifik'teki Guam ve Güney Kore'de bulunan taahhüt bataryalarını veya Alaska'daki GMD savunmalarını dakikalar içinde etkisiz kılma potansiyeli taşıyor.
Bugün geldiğimiz noktada hipersonik yarış sadece Rusya ile sınırlı değil. Karşılaştırma yaparsak Çin kendi geliştirdiği DF-17 hipersonik süzülme aracıyla Pasifik'teki Amerikan üslerini tehdit ederken Amerika Birleşik Devletleri de milyarlarca dolarlık bütçelerle AGM-183A Arrow ve kara konuşlu Dark Eagle programları üzerinde çalışıyor. Rusya ise elindeki bu kısıtlı avantgard gücünü uçaklardan atılan Kinjal ve gemilerden fırlatılan Zirkon gibi diğer hipersonik füzelerle destekleyerek yerini korumaya çalışıyor. Ayrıca bir de Oreşnik füzesi var. Ukrayna Savaşı'nda şu ana kadar 3 kere kullandı. Avantgard, Vladimir Putin'in 1 Mart 2018'de büyük bir şovla vaat ettiği yenilmez silahlar serisinin en net kanıtı. Gerçek kabiliyetleri teknik zorluklarla sınırlı olsa da hipersonik çağın öncülerinden. Gelecekte Sarmat entegrasyonu ve olası yeni varyantlar bu silahın etkisini daha da güçlendirebilir. Peki sizce teknik kusurlarına rağmen Rusya'nın avantgard füzesi gerçekten durdurulamaz mı? Sizler füze hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki envanter bölümünde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Tam Rusya bu az sayıdaki füzeyle Batı'ya nükleer şantaj yapmaya devam ederken 2025 yılında dünya istihbarat tarihinin en büyük sızıntılarından biri yaşandı. Bu sistem Batı'ya ve Amerika'ya çekilmiş bir rest ve nükleer caydırıcılık. Rus askeri doktrininde bu silah gerilimi düşürmek için çatışmayı nükleer düzeyde tırmandırma stratejisinin en önemli parçası.